Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Dünya Kupası'ndan haberler var. Kenan Yıldız'ın transferiyle ilgili haberler var. Hepsine değineceğiz dostlar. Hazırsanız başlayalım. Son 16 turunda dev kapışma. Portekiz İspanya ile karşılaşacak arkadaşlar. Bakalım Yamal mı kazanacak, Ronaldo mu kazanacak? Sizlerin tahminlerini de yorumlar kısmına bekliyorum. Aramızdaki kahinleri görelim bir. Ronaldo'nun attığı penaltı golü sonrası kırdığı rekorlar. Dünya Kupası tarihinde ilk eleme turu golünü attı. Eleme turlarında gol atan en yaşlı oyuncu oldu. Toplamda 976. kariyer golünü attı. Ve şu anda en önemlisi, tur bitmedi dedi Cristiano Ronaldo. Devam ediyor arkadaşlar. Portekiz kötü futboluna rağmen devam ediyor. Son dakikada da bir gol yemişlerdi ama offside nedeniyle iptal edildi gol. Yani uzatmaya da gidebilirdi o maç. Ronaldo da 80. dakikada oyundan çıktı zaten. Onun yerine oyuna giren Gonçalo Ramos güzel bir kafa vuruşuyla galibiyeti getirdi. Milan'ın yeni forveti kendisi de. Cristiano Ronaldo maç sonu Luka Modric'i teselli etti. İki büyük efsane, harika dostluk. Evet, hayatımızdan milli takım anlamında bir Modric geçti arkadaşlar. Çok iyi bir futbolcuydu. İnanılmaz başarıları var. Ballon d'Or'u var. Şampiyonlar Ligi var. İnanılmaz bir orta saha, komple bir orta saha oyuncusuydu kendisi. Onun gibileri zor gelir arkadaşlar. Vitinha'nın açıklaması Portekiz için, ailelerimiz için, Diogo Jota için ve tabii ki de Cristiano Ronaldo için kazanmak istiyoruz diyor Vitinha. Ronaldo maçtan sonra Jota'nın formasını giydikten sonra ağladı arkadaşlar. Onlar bu Dünya Kupası'nı Jota'ya adadılar. Biliyorsunuz oyuncu vefat etmişti. Evet, eski futbolcu Luis Nani'den bir açıklama var. Ronaldo Dünya Kupası'nda gollerine devam edecek. Bana güvenin diyor. O da Ronaldo'nun yan sanayisi gibiydi gerçekten. Futbolculuk dönemini ben çok beğeniyordum Nani'nin. Yamal, dürüst olmak gerekirse benim için fark etmez. Hırvatistan veya Portekiz, tabii bu maç oynanmadan önce yaptığı bir açıklamaydı. Ronaldo'ya karşı oynamak tabii ki bir onur olurdu ama ben sadece maçı kazanmayı düşünüyorum diyor. Pochettino'ya soru geliyor. Son 16'ya kaldıktan sonra kendinizi biraz Amerikalı gibi hissediyor musunuz? Pochettino'nun açıklaması, kusura bakmayın, yalan söyleyecek değilim, ben %200 Arjantinliyim diyor abi kendisi. Pape Gueye, bu teknik ekip kaldığı sürece milli takıma ara vereceğim. Düşünsenize bizim milli takımımızdan bir futbolcunun böyle açıklama yaptığını. Antrenör veya teknik ekip değişmediği sürece ben bu milli takımda yokum diyor abi oyuncu. Orada bir sorun olduğunu söyleyebiliyor kendisi. Teknik ekip gitmezse Pape Gueye milli takıma elveda. Courtois, Cucurea'yı Instagram'dan takip ettim ama o beni geri takip etmedi. Neyse, WhatsApp grubuna henüz üye değil diyor. Böyle bir söylemde bulunmuş kendisi. Cucurea oğlum, takip etsene kaptanı. Honda'dan bir açıklama. Bana bir yıl verin. Japonya teknik direktörü olmak istiyorum. Asya kupasını kazanamazsam kovun. Hiçbir şekilde para istemiyorum. Meydan okumaya hazırım diyor arkadaşlar eski futbolcu. Anthony Gordon'dan bir açıklama. Harry Kane tüm zamanların en iyi futbolcusu olan Lionel Messi dışında tarihte daha önce hiç kimsenin yanına bile yaklaşamadığı bir sezon geçiriyor. Ya Anthony Gordon kardeşim, Barcelona'ya geldin. Sen Ronaldo'yu nasıl böyle es geçebilirsin? Yani Ronaldo'dan daha iyi bir performansı mı var sence? Harry Kane Ronaldo'nun prime'ından daha mı iyi demek istiyorsun? Yani şöyle açıklamalar yaparken gittiniz takıma saygı duyacağım diye çok büyük oyuncuları da es geçemezsiniz ya. Bir rekor var Cucurea'dan. Bir Dünya Kupası maçında 2 asist yapan İspanyol savunma oyuncusu olarak tarihe geçmiş kendisi. Yaptığı ikinci asist, özellikle Oyarzabal'a yaptığı asist inanılmazdı arkadaşlar. Almanya Futbol Federasyonu'ndan Nagelsmann'a bir çağrı var. İstifa et diyorlar. Bild gazetesinin haberi. Çünkü 14 milyon euro alacak eğer istifa etmezse, kovulursa. O da istifa etmek istemiyor. Paramı alır giderim diyor arkadaşlar. Birbirine benzeyen iki pozisyon. Balogun kırmızı kart görüyor. Lionel Messi kırmızı kart görmüyor arkadaşlar. Aşile basılan her türlü faul kırmızı karttır. Messi kırmızı kart görmemişti biliyorsunuz ilk maçta sanırım. Nico Williams. Aman tanrım, Fransa'nın hücum hattı ne böyle diyor. Yamal yine artistlik yapıyor. Sakin ol, İspanya'da da biz varız diyor. İspanya mı kazanır, Fransa mı kazanır gerçekten böyle bir maç olacak olsa bile? Kim kazanırdı? Evet, Ramos'tan bir açıklama var. Son dakika golüne ihtiyaç varsa beni arayabilirsiniz diyor. Sen Semih Şentürk'ü tanımıyorsun galiba. Paraguay kalecisi Orlando Gil'in $50 değerindeki kaleci eldiveni ile maçlara çıkıyor. Paraguay'ın Dünya Kupası kahramanı Orlando henüz 18 ay önce erken doğan bebeğinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için kalecilik malzemelerini satmak zorunda kalmıştı. Oynadığı kulüpte de 7-8 aydır maaş alamıyormuş. Böyle imkanlarla buraya gelip böyle bir etki koyuyorsunuz. Bizimkilere villalar veriliyor, paralar veriliyor. Zaten maaşları var, yatıyor. Aynı şekilde teknik heyet de öyle ama gelelim onları eleştirdik diye bizi suçluyorlar arkadaşlar.
Alın bak, adam bildiğiniz amatör kaleci eldiveniyle çıkmış maçlara. Fede Valverde'den açıklama: yenilgiyi kabul ediyorum. Takıma ve size karşı görevimi yerine getirememekten tam sorumluluğu alıyorum. Başarısızlığı göğüslüyorum ve yeterli olmadığımı biliyorum. Ama hiçbir şekilde ülkemi temsil etmekten vazgeçmeyeceğim. Bu bana hayatıma mal olsa bile. Nasıl veya ne zaman bilmiyorum ama hayatımın üzerine yemin ederim ki bu takımdan onu en üst seviyede bırakmadan ayrılmayacağım, diyor Kaptan Valverde. Ryan Cherki depresyona girdi. L'Equipe gazetesinin haberi. Geceleri zor uyuyor. Sorun futbolla alakalı değil. Milli takımda aldığı sürelerden memnun değil ve bu durumunu daha da kötü hale getirdi. Fransa teknik ekibi durumun farkında, diyorlar. Yani şu an Fransa milli takımı çok iyi gidiyor ve bu şekilde iyi gidiyorsa orayı bozmanın bir anlamı yok bence. Hacı Osmanoğlu'ndan açıklama: milli takıma villaları vereceğim. Oranın ruhsatını Ali Ağaoğlu 1988 ya da 1998 yılında aldı. İnsanlar bakabilir. Söz verdim, arkasındayım. Tek sorun chat raporu, onu bekliyoruz, diyor. Dünya Kupası'nda ilk 2 maçta elenmiş oyuncu grubuna villa vermek çok komik geliyor bana ya. Evet, Kenan Yıldız'ın transfer haberi. 2 takımdan haber var. Tottenham Kenan Yıldız'ın transferini isteyip istemediğini anlamak için temsilcileriyle iletişime geçecek. Ancak Juventus Kenan Yıldız'ın satılık olmadığını hala ısrarla belirtiyor arkadaşlar. Kenan Yıldız kalacaktır büyük ihtimalle, Tottenham istiyormuş. Ve diğer takım Arsenal Kenan Yıldız için bir anlaşma keşfetmek amacıyla girişimde bulundu ve transferin ne kadara mal olacağını öğrenmeye çalışıyor. Juventus 21 yaşındaki oyuncuyu satma niyetinde değil ve yalnızca 100 milyon euronun çok üzerinde bir teklif alırlarsa görüşmeleri değerlendirmeyi düşünüyorlar. Arsenal verin şu 100 milyon euroyu, alın şu Kenan'ı ya. 120-130 verin, alın abi. Kenan Yıldız'a Arda Güler forması uzatmışlar. O da gülerek imzalıyor arkadaşlar. Yani fark etmez, Kenan ya da Arda'ya denk gelmek, elinizde hangi forma olup olmadığı önemli değil. O imzayı almak güzel bir şey bence. Evet, Arda Güler hakkında konuşan oyuncu vardı. Manchester United Meksikalı genç yetenek Gilberto Mora'yı transfer etme yarışından çekilmeye karar verdi. United 17 yaşındaki oyuncuyu 6 ay boyunca izledi ve Dünya Kupası sırasında keşif faaliyetlerine devam etti. Ancak teklif savaşına girmekten vazgeçmeye karar verdi. Manchester City, Chelsea, Real Madrid ve Barcelona hepsi ilgileniyor. Mora'nın yeni Tijuana sözleşmesi ise 20 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi içeriyor. Kaynak Daily Mirror arkadaşlar. 17 yıl ve 259 günlük yaşında Gilberto Mora, Dünya Kupası eleme maçında forma giyen tarihin ikinci en genç oyuncusu oldu. Sadece Pele daha gençti, 17 yaşındaydı, 239 günlüktü. Meksika futbol tarihi gerçek zamanlı, diyor. Evet, aynı şekilde bu haberde var arkadaşlar, her yerde yapmışlar haberini. Tijuana Akademi koçu Ignacio Gilberto Mora'nın bir hayali var, o da Real Madrid için oynamak. Real Madrid'i izlemeyi çok seviyor, kendini orada oynarken hayal ediyor, diyor. Arda Güler'le ilgili de çok güzel söylemleri vardı. Real Madrid 20 yaş altı Dünya Kupası'nda etkileyici bir performans sergileyen 17 yaşındaki Meksikalı orta saha oyuncusu Gilberto Mora'yı yakından takip ediyor. Merkezde veya sol kanatta oynayabilen ve vizyonu ile pas yeteneği nedeniyle Arda Güler ile kıyaslanan oyuncu için kulübün bir transfer kararı için 2026 Dünya Kupası sonrasını beklemeyi planladığı bildiriliyor. Yaklaşık 17 milyon euroya transfer edilebilir. Real Madrid onu anında bir imza yerine uzun vadeli bir yatırım olarak görüyor. Özellikle Bellingham, Vinicius ve Rodrigo'nun zaten benzer rolleri işgal etmesi nedeniyle. David Beckham Dünya Kupası'ndaki reklam anlaşmalarından yaklaşık 22 milyon euro kazanacak, The Sun'ın haberi. Kenan Yıldız da David Beckham gibi ikon olursa futbolu bıraktıktan sonra bile bu paraları kazanır ama biraz aklını kullanması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarında ağızlarını kapatarak konuşan futbolcular kırmızı kart görmeyecekmiş arkadaşlar. UEFA bu kuralı değerlendirmeyecek. Fair play dışı davranışlar için sarı kart kullanılacak. BBC'nin haberi, yani demek ki ırkçılığa evet diyorsunuz siz. Emre Mor Hollanda kulübü NEC Nijmegen ile antrenmanlara katılıyor. Oyuncuyu burada deneyeceklermiş. Eğer hoşlarına giderse, bir performans görürlerse oyuncuyla sözleşme imzalayacaklar. Çünkü serbest kaldı oyuncu. 29 yaşında bu arada. Benim en büyük hayal kırıklıklarımdan birisidir Emre Mor. Gerçekten bir tane Messi'miz olmuştu ama erken kayboldu. Arda Turan 4-5 yıl, bilemedin 6 yıl içinde Şampiyonlar Ligi kupasını alacağımı düşünüyorum, diyor. Büyük konuşuyor. Kazımcan Karataş Kuzey Makedonya milli takımı davetini kabul etti. Evet, oyuncu artık o ülkenin formasını giyecek. TV8'de milli maç dönemi bitti. Çok şükür arkadaşlar, çünkü çok kötü bir yayını vardı TV8'in. A milli takımın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı 4 maç ATV'den yayınlanacak. O da çok iyi sayılmaz herhalde. Evet, ilk maçımız Fransa ile Kocaeli'de arkadaşlar. Sonra İtalya'da oynayacağız. Bursa'da.
Belçika ile oynayacağız ve Belçika'da deplasmanda oynayacağız. Sonrasında İtalya ile deplasmanda ve Fransa ile deplasmanda oynayacağız. İnanılmaz bir grubun içindeyiz. Milli takımın bir an önce düzelmesi gerekiyor. Teknik heyetin değişmesi gerekiyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse like attıktan sonra hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Ve bizleri hayallerimize ulaştırmanız için de abone olduktan sonra da bildirim zilini açarsanız seviniriz. Çünkü ücretsiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay.